Almadı kadın ülkeye, yine uğraşıyorum. Bu uçak uçabiliyor mu? Daha önce hiç bu kadar küçüğüyle uçmadım. Tamam, çok güzel işte ya. Bu heyecan her şeye rağmen harika. İşte bu yüzden geziyorum ben. Benden başka hiç kimse yok. Buranın sahibi Türk çıktı. Abi senin ne işin var burada? İlk sorduğum soru şu oldu. Bu ülke tehlikeli mi? Ülkeye girerken dünya kadar soru sordu. Her şeyin çıktısını istedi. Gittim uçak biletlerim, otel rezervasyonumu yaptım, verdim. Resmen düşmek tabirini yaşadım uçakta. Baksanıza, tropikal bir yere geldiğinizi nasıl hissettiren bir ambiyansı var. Şu anda 107. ülkem Belize'ye ayak bastım. Dünyadaki tek insan resmi olan bayrak Belize'nin bayrağıymış. Hanımlar beyler, Belize'ye hoş geldiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hadi ben şimdi uyuyayım. Sabah kaldığımız yerden devam ederiz. Daha yolumuz uzun. Hadi ben yattım. İyi geceler. Günaydın. Harika bir güne uyandık. Hadi bakalım. Açtık bakalım. Belize sınırına doğru yola çıkabiliriz. Ama önce kahvaltı. Hadi gelin. Buenas. Check out. Burası da restoranımız. Hadi kahvaltımızı yapalım. Chile y tomate. Okay. I'm making YouTube video. I'm from Turkey, Istanbul. ¿Sí? Yeah, do you wanna say something in Spanish? Español? ¿Español? You wanna... Ah, está bien. Está bien. Sí. Todo bien. Todo bien. Okay. Allah'ım bu dili öğrenmem lazım. Kendime çok kızıyorum. 2 hafta kapansam biraz öğreneceğim de kafa durmuyor. Şöyle kahvaltı yapacağım. Yumurta yanında yine her zamanki gibi ezilmiş. Bu olmazsa asla Latinlerde yaşayamazlar. Fasulye ve küçük bir parça sanırım ya peynirimsi ya da patatesimsi bir şey. Şurada da ekmek, kahve var. Of, harika başladık güne. Hadi bakalım, afiyet olsun. Çok güzel bir kahvaltı yaptım. Enerjimi aldım ve suyumu da içiyorum. Yola çıkacağım. Dostlar, biliyorsunuz benim dünya turu ana sponsorum Aura Sebilon. Çeşme suyunu inanılmaz derecede arıtıp içilebilir su haline getiriyor. Ben evimde de kullanıyorum. Böyle gittiğim yerlerde de suya çok dikkat ediyorum. Aklıma gelmişken sizinle paylaşayım dedim. Böyle damacanalarla uğraşmayalım. Her gittiğimiz evimizde, dükkanımızda, iş yerimizde nerede artık kullanıyorsanız suyunuzu arıtılarak böyle bildiğiniz çeşme suyunu rahatça içelim diyorsanız Aura Sebilon'un su arıtma cihazlarına bakabilirsiniz. Ben de kendilerine dünya turunda sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Su içerken onları da bir alayım dedim. Şimdi öğlen saatleri oldu. Belize buradan 1 saat geride. Birazdan taksi çağıracağım, beni sınıra bırakacak. Sınırdan geçeceğim ve ülkeye giriş yapacağım inşallah bir sorun çıkmadan. Hadi bakalım, sınırı geçiyoruz. Money, it was mucho expensive. And so Corozal to San Pedro. Ah, ok. Muy bien. Ah, de ahí lo vas a agarrar con sal. Şimdi beni abi 10 dolar verdim, sınıra götürüyor. 20 dakikada varacağım. Hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. Başlıyoruz. Yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Dünya turumun bütün videolarını böyle izleyeceksiniz. Böyle yeni bir yere gitmek, dünyada ölmeden önce görülmesi gereken yerler diye listeler vardır ya. Ondan bir tanesini yapıyor olmak bence insanın en büyük yaşam kaynağı. Ben şu an yaşadığımı daha iyi hissediyorum. Ne zaman dursam, ne zaman aynı yerde kalsam içim çürüyor. O yüzden imkanınız varsa gezin abi. Gerçekten yaşadığınızı hissedeceksiniz. Neleri kaçırdığınızın farkında bile değilsiniz. Hadi bakalım. Beni bıraktı burada. Benden başka hiç kimse yok. Baksanıza. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin dört bir yanından herkes dünyayı geziyor şu anda. Görüyorsunuz, inanılmaz bir sıra var. Herkes. Hadi bakalım. Gelmezler. Kimse gelmez. Ne işim var burada? Bazen ben de kendime soruyorum. Ne yapıyorsun? Otursana diyorum evde ama öyle olmuyor. Çok heyecanlı. Hadi. Burada şimdi polisle uğraşamayacağım. Kamerayı kapatıyorum. Çünkü uğraştırırlar yani. Kapat kamerayı, gel buraya falan, dikkat çekeriz. Gerek yok. Almadı kadın ülkeye, yine uğraşıyorum. Bak, bu Orta Amerika'nın suratı, insanların
sürekli uğraştırması, mafya maviri, anlatacağım hepsini. Yeniden Meksika'ya gidip bir şey yaptırıp geri dönmem lazım. Abi ülkeye girerken dünya kadar soru sordu. Her şeyin çıktısını istedi. Gittim uçak biletlerim, otel rezervasyonumu yaptım, verdim. Sonra dedi ki senin Meksika'dan çıkışın yok. Gittim Meksika'nın gümrüğüne bir daha taksiye bindim. Oradan bastılar. Unutmuşuz taksiciyle geçerken. Ya bunu nasıl unutursun değil mi? Yol geçen hanı bildiğiniz. Kafalarına göre sınırdan girip çıkıyorlar. Velhasıl kelam şu anda 107. ülkem Belize'ye ayak bastım. Şöyle bir araba ayarladım, beni havalimanına bırakacak. Oradan da uçakla San Pedro'ya gideceğim. Gerçekten şahane bir yolculuk oluyor. Hadi bakalım. Böyle bir dayıyla anlaştım. Beni şimdi o da 10 dolarımı ne havalimanına bırakacak. Her şey çok eski. Her şey. Yani Meksika buradan iyiymiş bile. Binaların artık renkleri gitmiş. Çok küçük evlerde yaşıyorlar, tek katlı. Tam o Latin Amerika'nın yoksul bir ülkesine geldiğinizi hissediyorsunuz. Bir Afrika değil ama Latin'in yüzünü görüyorsun. Bu adam beni havalimanına bırakıyor şimdi. Çok sakin bir yere geldim. İncin top oynuyor resmen. Baksanıza. Böyle gidiyoruz beraber. Solumuzda kapkara bir deniz var yine. Buradan nasıl güzel bir deniz çıkacak çok merak ediyorum. Şimdi buradan adaya gitmek için 2-3 tane farklı havayolu şirketi vardı. Ben dedim ki uçağı kaçırmamak için erkenden gideyim. Çünkü çok bu konuda pimpirikliyim. Havalimanı bu çıktı. Allah, ben ne yapacağım burada saatlerce? Gidip bakalım. Bir kafe bulsam yeter. Vallahi şu an en büyük beklentim o. Buenas. How are you? Good. I have a reservation to San Pedro at 5. Hadi bakalım. Olmuş mu? Bunların deniz. How did you know that? Because there are just a few people, right? Check-in time is at 4:30. What time is it now? Right now is 12:30. There are 4 hours? 4 hours. There is 1 hour difference between Mexico. Yeah. Oh really? I didn't know that. So how can I spend my time in here? You can stay here or you can go to the town, which is at least 5 minutes with a taxi. Saat 4.30'a kadar beklemektense böyle 5 dakikada bir araba buldum. Şöyle bir restorana getirttim kendimi. Dedim en azından deniz kenarında otururum. Doğayla iç içe şu karanlık denizi izlerim. Ne yapacağım 4 saat diğer türlü? Burada biraz zaman geçiririm. Böyle bir yermiş. Ya gerçekten denizi hiç güzel değil bu tarafların. Ama işte biraz açıldığınızda cennet gibi Karayipler Denizi'ni görebiliyorsunuz. Masmavi. Buranın kaderi biraz böyleymiş. Hadi 4 saat şurada dinlenelim. Gayet güvenli görünüyor. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı ya da tehlikeli olabileceğini düşündüğüm bir manzara görmedim yolda da. Bu ülkenin para birimi Belize doları. Yarıya bölerseniz Amerikan doları karşılığı çıkıyor. Thank you very much. Ve insanlar çok güler yüzlü, biliyor musunuz? İlk izlenimim bu. Böyle gayet eğlenceliler. Sanki bir adaya gelmişim gibi. Bak humusla cacık var. Ya bunu kim yaptı acaba? Çok merak ediyorum. Yani güzel bir şey yersem 15-20 dolara yemek yiyebilirim böyle bir yerde. Şimdi bu ülkeye dair anlatacağım şeyler var siz. Hani şu an daha bir özet görüyorsunuz. Ben dersime tabii ki yine her zamanki gibi çalıştım ama bunu bir sonraki bölümde anlatacağım. Çünkü ayrı bir şeyle bütünleştirerek buranın tarihi ve doğal güzellikleriyle harmanlayarak bir bölüm gelecek. Bu yolculuk daha çok benim tecrübeme dayalı bir videoydu. Ama gerçekten güzel oluyor her şeye rağmen, şükürler olsun. Buranın sahibi Türk çıktı. Abi senin ne işin var burada? İnanamıyorum şu anda. Menü de anladım çünkü cacık, humus tamam eyvallah. İzmir köfte yazdı. Dedim durun. Tamam şimdi oldu. Böyle bir mekan kurmuş. Vay be. Bizim gelmeye korktuğumuz yerde insanlar gelip burada yaşayıp restoranlar kurmuş. İnanılmaz. Helal olsun. Böyle bir mekan yapmış. Abi buradaysa onunla da tanışacağım. Bir selam vermek istiyorum.
Tavuk söyledim. 11 dolar falan. Bu da patates püresiymiş. Bu da güzel. Havalimanına geri döndüm. Birazdan çekim başlayacak ve uçağa binmeye de başlayacağım. Bundan sonra artık sınır geçme olayı olmadığı için DJI ile daha görüntü kalitesi olarak ekranlarınızda çok güzel manzaralar izleyeceksiniz. Sınırlara geçerken bunu kullanması biraz zor oluyor. O yüzden bunu çok zorlandığım yerlerde kullanmıyorum. Öyle güzel yerler göstermeye çalışacağım ki inşallah beğeneceksiniz. Uçağı bekliyoruz. Birazdan uçağa geçecekmişiz. Hiçbir şey sormuyorlar. Bakalım nasıl olacak. Bu uçak uçabiliyor mu? Daha önce hiç bu kadar küçüğüyle uçmadım. Ya sen büyüyünce uçak mı olacaksın? Şuna bak. Küçücük bir şey geldi. Zaten okey. 2 tane firma var. Biri bu Maya, bir de şu giden Tropik. İşte bunun için gelmiştim buralara kadar. Bakalım değecek mi? Bu çok ilginç bir tecrübe. Hiç bu kadar küçüğüyle uçmamıştım. Hadi bakalım başlayalım. Allah Allah. Gracias. Hola kaptan. Hello. Vallahi güvenlik önlemlerini anlatıyor. We're not going to need the life jacket. We hope so. We're going to get there safe. Bakar mısın, can yelekleri yanındaymış ama diyor ihtiyacımız olmayacak, düşmeyeceğiz. No planning of any water landing. Hanımlar, beyler, Belize'ye hoş geldiniz. Başlıyor. Sadece 2 kişiyiz. Bir de kaptan. Başka hiçbir şey yok. Camı da açtı. Bakalım ne olacak. Allah! Çok ilginç iniyor. Allah 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 Allah. Böyle bir iniş şekli yok. İlk defa görüyorum. Çok korkutucu. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Resmen düşmek tabirini yaşadım uçakta. Kalbim yerinden çıkıyordu. Geldik şükür. Vay. Ürkütücüydü. Yani o kadar uçarım, o kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Şükür geldik, hadi iniyoruz. Böyle bir şeye getirdiler, buna basıp ineceğiz herhalde. Thank you very much. Thank you very much Captain. Welcome. See you later. Allah'ım böyle uçaktan inilmez ki. Allah. Small Thank you. plane, right? Thank you. Small plane brother. Small plane mi? Tamam, çok güzel işte ya. Bu heyecan her şeye rağmen harika. İşte bu yüzden geziyorum ben. Bunu canınız bir kere çektikten sonra hep arıyorsunuz. Beden o motivasyonu, enerjiyi, dopamini hep arıyor. Ya böyle bir havalimanı var mı? Şurası kafe, arkası millet uçakların bak dibinde. Buraya uçak iniyor. Dünyada gördüğüm en ilginç havalimanlarından bir tanesi. Arkada da uçağı itiyorlar. Hadi San Pedro'dayız. Geldik. Şimdi içeriye girdim. Yani kasinoya mı geldim, havalimanına mı? Baksanıza. Çok ilginç. Bildiğin adadayız. Havalimanı şehrin ortasında olduğu için muhtemelen konaklama yapacağım otel, yeni tuttum daha az önce, yakın bir yerde olması lazım. Burada fiyatlar oldukça pahalı. Ülkeye dair bilgileri sonraki bölümlerde anlatırım ama gerçekten hani Orta Amerika'da hep söylediğim şeydir. Gezmek çok masraflıdır. Aynı Afrika gibi. Çünkü çok fazla marka, acente bulamıyorsunuz ve yabancı turistlerin bu talebin karşılayamadıkları için buradaki şirketler fiyatları uçuruyor. Buna konaklama, uçak, her şey dahil. Böyle bir havalimanının sağ tarafı burasıydı.
dışarısındayım şimdi. Otelime doğru gidiyorum. En azından gündüz geldim. Bilmediğim bir yere gece gelmeyi sevmiyorum. Eşeğe sağlam kazığa bağlamak derler ya tabiri caizse. Ben hala ona inananlardanım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Havalimanından çıktım, karşısı benim otel. Yürüme mesafesinde. Dediğim gibi çok yakınmış şansıma, iyi bir yerde tuttum herhalde. Burada bir de ilginç bir şey söyleyeyim size. Dünyadaki tek insan resmi olan bayrak Belize'nin bayrağıymış. Az önce okuduğum kaynaklarda öyle yazıyordu. Sonra bu ülke hiçbir şey üretmiyor. Da tarım var ama çok zayıf. Kasino ülkesi burası. Offshore bankalar ülkesi. Para ülkesi ama halka değil. Sadece belli bir zümreye. O yüzden halk aslında yoksul. Ve buradaki nüfusun çok büyük kısmı da Afrika'dan zamanında getirilen kölelerin torunları. Zaten o siyahi kardeşlerimizi gördüğümüzde bilin ki onlar bu İspanyolların izinde değil ya da Mayalar değil. Tamamen Afrika'nın aslında kökleri olan insanlar. Bu ülkenin de çok büyük nüfusu onlar oluşturuyor. Dikkatimi çekti. Adada her yerde buggy ile gidiyorlar. Demek ki buranın taksisi buggy. Bunu Karayipler'de de çok yapıyorlar. Ulaşımları adalarda hep buggy'lerle sağlamışlar. Kimisi elektronikli, kimi elektrikli, kimisi benzinli oluyor. Ama en çok buggy'yi burada gördüm. Yani derme çatma bir yere geldiğinizi de hissediyorsunuz ilk başta. Ada bayağı büyükmüş. Baksanıza banka bile var. İnsanlar sıraya girmiş. Akşam saat 6 olmasına rağmen herhalde açık oluyor. Bunlar nasıl kıyafetler? Yine karnaval mı var? Ne var acaba? Böyle yerel bir restoran gördüm. Yine burada da takolar, makolar, burritolar devam ediyor. Latin Amerika'ya geldiğinizde anlayacağınız o renkli evler burada da var. Hala otelime gelemedim. Bir yandan da etrafı anlamaya çalışıyorum. İlginç bir yer çünkü yani. Ada desen ada değil. Kasaba desen kasaba gibi değil. Ne olduğunu çıkaramadım. Bir harmoni var ama ne harmonisi birkaç sokak görmeye başladıkça anlayacağım. Şurada bir tane market var. Ne arasanız varmış adada. Ben bu kadar şey olacağını düşünmüyordum. Benim otelim şu. Sunreef Otel. Bu otele rezervasyon yapmadım diye beni Belize'ye almadılar. Diyor ki en az diyor 3 gün konaklaman olacak. Ya dedim ben 2 gün sonra dönüyorum. Niye 3 gün konaklama yapayım? Yarın akşam döneceğim hatta dedim. Olmaz dedi. Sonra bana gitti orada o kadar telaşın içerisinde rezervasyon yaptırttı. Burayı bulabildim. İnşallah iyi bir yer çıkar. Ondan sonra ülkeye aldı. Girelim bakalım. Hello. How are you? Good? I have reservation. Deniz Pehlivan. One night. Kadına ilk sorduğum soru şu oldu. Bu ülke tehlikeli mi? Çünkü güvenlik konusunda korkuyordum ve adada da ilk onları hissettim. 3 cadde varmış. Sahil, orta ve 3. cadde diye geçiyormuş. Buralar iyi dedi. Sıkıntı yok dedi. Tamam dedim ver benim anahtarım odama gideceğim. Çünkü dedim bir sürü insan bekliyor. Odamı belki görmek isterler. Şöyle bir ütü masam var. Şurada çalışma masam var. Gardırobum var. Şurada kocaman bir yatağım var ve içerisi çok temiz kokuyor. En azından rutubet yok. Şurada televizyonum var. Çay kahve makinesi bile koymuşlar. Dolabım var. Dolabım daha ne olsun. Şurada bana ait duşum, tuvaletim var ve bu da adanın yukarıdan manzarası. Güneş kaçıyor. Hadi gidelim gün batımında nasıl görünüyormuş ona bakalım. Bak işte kervan yolu dizilir var ya baştan sona hepsini görüyorsunuz. Dünya turu böyle yapılıyor işte. Adanın bu tarafında gün batımı yokmuş. Diğer tarafında var. Kim gidecek? Hem de zamanım yoktu. Kendimi şöyle bir plaja attım. Yine bakın burada bembeyaz kumların olduğu, barların, restoranların olduğu plaj kısmında yürüyüşe çıktım. Ne yaşamlar var değil mi? İnsanlar dünyanın nerelerinde yaşamaya çalışıyorlar. Haritada yerini göster deseniz gösteremeyeceğiniz yerde de insanların hayalleri, hayatları, inançları, aileleri var. Dünyayı gezdikçe dünya insanı bence olmayı insan böyle başkalarına saygı duyarak, empati yaparak öğreniyor. O yüzden çocuklarınızı da dünya insanı yapmak istiyorsanız gönderin. Gitsinler. Vallahi bak ev, araba, her şey her zaman sahip olunabilir. Kaçmıyor. Yaşlı ölmeden önceki insanlara soru soruyorlar ya. Hani gençliğe dönseniz keşkeleriniz ya da ilkeleriniz ne diye. Çok büyük kısmı keşke daha iyi yaşasaydım. Daha dolu yaşasaydım diyor. Hiçbiri malından, mülkünden, başka şeylerden bahsetmiyor. Ben bunu çok erken yaşta fark ettim. Çünkü Fethiye gibi bir yerde büyüdüm, yaşadım. Herkesin hali vakti yerinde ama o kadar boş yaşıyordu ki birçok insan. O kadar hayalsiz, motivasyonsuz, enerjisizdi ki. Ama bizim oraya gelen turistleri görünce böyle diyordum ne kadar hayat dolu adamlar, eğlence dolu.
Sebebi bu işte. Hayattan keyif almak gerçek anlamda. Allah ne yapıyorsun? Ortalık zaten karışık. Gerçek anlamda katma değer, anılar biriktirerek, hayatı dolu yaşayarak ömür geçirmek lazım. Sadece bir zaman değil. Bu videonun da konusu bu olsun. Mesajı. Hadi şöyle bir yere geldim. Ağaçların altından akşamüstü yürüyüşü yapıyorum. Şurada bir restoran dikkatimi çekti. Güzel görünüyor. Çoğu yer çok kötüydü. İsmi de Blue Water Grill diye. Oradan giriliyormuş galiba. Gidip bir akşam yemeği yemek istiyorum. Rüzgar başladı. Baksanıza tropikal bir yere geldiğinizi nasıl hissettiren bir ambiyansı var. Bir yanda da çok güzel bir ay var. Burası aynı zamanda bir otelmiş. Puanı falan da güzel. Zaten kalabalıktan belli oluyor. Birçok yer gerçekten viraneydi. Yani zamanla yolculuk yaptım resmen Meksika'dan sonra. Burası çok geride kalmış bir yer. Bu adaya ilk geldiğiniz andan itibaren anlıyorsunuz. Şurada karnımı doyurursam bugün benden kralı yok. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Hello. Good diye. One person. Canlı müzik de var. Şimdi yemeğimi söyledim. Her yer doluydu. O yüzden böyle bara oturttular beni. Şimdi videoyu bir durdur. Tamam mı güzel kardeşim? YouTube'a Bir Hayalin Peşinde yaz. Telefondan ya da tabletten gir. Çünkü televizyondan zor oluyor. Kanala geldikten sonra bu videomuzu beğen, bir de yorum yaz. Deniz kardeşim afiyet olsun yazabilirsin. Deniz kardeşim seni şuradan izliyoruz yazabilirsiniz. Ne yazsanız bizim için değerli. Bu bedavaya yapılan bir şey. Tamamen destekleriniz benim için önemli çünkü algoritma bunu istiyor. Bir yandan da dünya kadar okuma yapıyorum. Hatta Instagram'da da şimdi Bir Hayalin Peşinde hesabımda bırakırım. Bir dünya şey paylaştım. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü burası bir resmi olarak ülke olsa da aslında değil. Başbakanlığı, yönetim sistemleri her şeyini okuyup araştırdım. Sonraki bölümde izleyeceksiniz. Yemeğimi yemek istiyorum bir yandan. Yani aslında hep bir ders çalışma var. Siz bu videoları elinizde çekirdeğiniz, bir yanda çayınız rahat rahat izliyorsunuz ama günlerce yapılan araştırmaların Türkçe olarak hal bulmuş hali çünkü yok. Yani bunu yapan 5-10 kişiyiz. İnşallah faydamız oluyordur. Dünyayı anlamak isteyen insanlara. Beni milyonlar izlesin istemiyorum. Dünyayı merak eden bir hedef kitlem olsun istiyorum. Onlardan biriyseniz benim için kafi. Yemeğim soğumasın. Balık söyledim. Buraya kadar gelmişiz. Okyanustayız. Şöyle bir balık. Harika. Harika. Yemin ederim bu kadar iyi beklemiyordum. Yanında şöyle ıspanaklı bir şey geldi. İçinde patates var. Bu da çok güzel. Ve havuç. Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün aç yatmayacağım. Afiyet olsun bana. Yemeğimi yedim. Dışarıya çıktım, bir gürültü duydum. İnsanlar böyle evlerinin balkonuna gelmişler. Sokaktaki dansı izliyorlar. Karayipler'de eğlence bitmiyor. Bu ne? İşte abi özet bu. Her yerde her gün bir şey var. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Ben de gürültüye geldim. Arabanın arkasına ses sisteminde bağlamışlar. Böyleler. Burada da aynı eğlence, mutluluk, dans, devam. Şimdi ben otelime gidiyorum ve yatıyorum. Hiç gezecek bir yer yok burada. İnsanlar dalışa, tatile geliyor. Yorucu bir gündü. Yarın enerjimi toplayacağım. Allah izin verirse. Oğlum yanlış yere gidiyorum, hiç söylemiyorsunuz ya. Enerjimi topladıktan sonra da böyle dünyanın neredeyse hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir sonraki bölümde Great Blue Hole'u sizlere göstereceğim ve aynı zamanda bu ülkeyi anlatacağım. Ve aynı zamanda birlikte bu adayı beraber sabahtan biraz gezeriz. Hanımlar beyler, izlediğiniz için teşekkürler. Büyüklerimin ellerinden hello. Küçüklerimin de gözlerinden öperim. Şimdilik Belize'den selamlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Açarsanız haberdar olursunuz. O zaman daha hızlı bir şekilde YouTube size haber veriyor. Aklınızda bulunsun. Hadi görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu. Head up, feet
here when I need you the most.